Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvelerinizin yanına çok yakışacak sade Türk lokumu tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle lokumumuzun şerbetini hazırlayalım. Tencereye 4 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 1,5 su bardağı su, bir dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatalım. ...15 dakikanın sonunda şerbetimizi ocaktan alarak içindeki limonu da alalım. Ben ayrı bir kabın içerisine döktüm şerbeti. Bir kenarda ılınmaya bırakalım. Ayrı bir tencereye 3 su bardağı suyu alalım. Üzerine 1 su bardağı mısır nişastası, 10 gram yani 1 tatlı kaşığı kadar krem tartar ekleyelim. İyice karıştıralım ve daha sonra ocağa alalım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Lokumumuzu meyveli yapmak isterseniz nişastalı karışımın içerisine su yerine bir kısmını taze sıkılmış meyve suyu olarak kullanabilirsiniz. Ve lokumumuza krem tartar eklememizin nedeni lokumun hakiki lokum kıvamında olması için. Aktarlardan kolayca bulabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve kıvamı koyulaştı. Bu aşamada ılınmaya bıraktığımız şerbeti öncelikle ocağın altını kısarak videoda gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekleyelim ve sürekli karıştıralım. Şerbetin tamamını ekledikten sonra sürekli karıştırmaya devam edelim. Kısa yakın orta ateşte çok sık aralıklarla karıştırarak pişirelim. Bu aşamada hiç başından ayrılmayalım ki dibine tutmasın. Ve ilk 20 dakikanın sonunda videoda da gördüğünüz gibi lokumumuz artık koyulaşmaya başladı. Bu aşamada tel çırpıcıyı içerisinden aldım. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi kısa yakın orta ateşte lokumumuzu karıştırarak pişirelim. Bu aşamadan sonra karıştırmayı hiç bırakmayalım ki lokumumuz dibine tutmasın. Kısa yakın orta ateşte toplamda 45 dakika pişirdim. Lokumumuzun kıvamı için pişirme süresi çok önemli. Mutlaka 45 dakika sürekli karıştırarak pişirelim. Kıvamı gördüğünüz gibi. Bu aşamada dilerseniz içerisine fındık, ceviz veya fıstık da ekleyebilirsiniz. Çok yakışır.
Ben bu sefer sade yapmak istedim. Lokumumuzu ocaktan alalım. Küçük boy yuvarlak borcamı birkaç damla sıvı yağla her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Daha sonra sıcak lokumu hemen sıcakken üzerine dökelim. Soğumadan yayalım ve üzerini düzeltelim. Bana biraz ince olacakmış gibi geldi. O yüzden borcamın tamamına yaymadım lokumu. Yarısından biraz fazlasına gelecek şekilde yaydım. Sizler isterseniz daha küçük bir tabağa da dökebilirsiniz. Üzerini düzeltmek için videoda gördüğünüz gibi kaşığı ara ara suya batırarak üzerine ve kenarını düzeltebilirsiniz. Lokumumuz oda sıcaklığına geldiğinde üzerini streçimle kapatalım ve buzdolabına kaldıralım. Ertesi günün lokumun üzerine eklemek için 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 2 dolu yemek kaşığı pudra şekerini karıştıralım. Bir gece buzdolabında bekleyen lokumumuzu açalım. Nişastalı pudra şekerinden serpiştirelim. Ve borcamın kenarına bıçakla geçelim. Lokumu borcamdan çıkartalım. Lokum borcama yapıştığı için çıkarmak biraz uğraştırdı. Sizler isterseniz borcamın tabanına yağlı kağıt keserek yerleştirebilirsiniz. Lokumu tahtanın üzerine alalım. Üzerine birkaç kaşık kadar nişastalı pudra şekeri ekleyelim ve küp küp keselim. Lokumu şekere bulamak yerine isterseniz Hindistan cevizi rendesine de bulayabilirsiniz. Küp küp kestiğimiz lokumların üzerine nişastalı pudra şekerinden serpelim tekrar ve güzelce karıştıralım. Daha sonra servis tabağına alalım. Videoda da gördüğünüz gibi rengiyle, kıvamıyla, lezzetiyle sade Türk lokumumuz harika oldu. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.